Bir Hukuki Hakların programından merhaba. Bu programda Türk Medeni Kanunu madde 164'te yazılmış olan terk sebebiyle boşanma davasını ele alacağım. Terk sebebiyle boşanma davası açmanın koşulları nelerdir? Öncelikle eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmiş olması veya haklı bir sebep yok iken ortak konuta dönmemesi gerekir. Peki bu koşuldan ne anlamamız gerekir diye sorarsak kendimize, farz edelim eşlerden biri diğerine fiziksel, maddi, psikolojik, cinsel şiddet uygulamaktadır. Bu şiddet türlerinden herhangi birine maruz kalan eşin ortak konutta kalması beklenilemez. Yani böylesi bir durum haklı sebep oluşturmaktadır. Eş ortak konutu terk ederse, bu sebebe dayanarak terk sebebiyle boşanma davası açamaz. Terk eden eşin haklı olmaması gerekir. İkinci koşul olarak kanun koyucu bu terk durumunun en az 6 ay sürmüş olmasını şart koşmaktadır. Yani asgari bir süre öngörmektedir. Kısa süreli ayrılıklar terk kapsamında değerlendirilemez. Davanın açılabilmesi için gereken üçüncü koşulumuz, terk edilen eşin hakim ya da noter tarafından evi terk eden eşe eve dönmesi konusunda ihtar çekmiş olması gerekir. Ve bu ihtar sonuçsuz kalmalıdır. Yani eş eve dönmemelidir. Peki varsayalım eşlerden biri diğer eşe fiziksel ya da psikolojik şiddet uyguladı. Bu sebeple bu şiddete maruz kalan eş evi terk etmek zorunda kaldı ve evdeki eş geri dönmesine izin vermedi. Bu durumda terk eden eş evde kalan eş midir? Yoksa terke zorlanan eş midir? Terk denince akla sadece evi bırakıp başka bir yere gitmek anlaşılmamalıdır. Evde kalan eş diğer eşi terke zorladığı için esas olarak terk eden eş evde kalan eştir. İhtarnamenin içeriğinde hakim ya da noter evi terk eden eşe 2 ay içerisinde eve dönmesini ihtar eder. Diyelim ki terk eden eşin nereye gittiği bilinmiyor. Bu durumda ilan yoluyla ihtar yapılır. Terke dayalı boşanma davamızı terk eden eşe verdiğimiz 2 aylık mühlet geçmeden açma olasılığımız yoktur. Ayrıca Yargıtay içtihatlarında çokça karşımıza çıkan bir durum daha vardır. İhtar çeken eş ortak konuta davet etmektedir. Peki bu ortak konut bir ailenin yaşayabileceği oturmaya elverişli bir ortak konut mudur? Yargıtay, yerel mahkemelerin birçok kararını bu sebeple bozmaktadır. Çünkü her ne kadar kanunda belirtilen şartlar oluşmuşsa da ortak konutun oturulabilir, yaşanılabilir bir konut olması gerekir. Programımı burada bitiriyorum. Evliliklerinizin güzel gitmesi dileğiyle bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, adalet ile kalın.